Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü projemiz sıfırdan bir pil puntalama makinesi nasıl yapılır? Bunu A'dan Z'ye sizlerle paylaşacağım. Görmüş olduğunuz makineyi tamamen hurda atık geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yaptım. Bu videoda, bu projede bunun nasıl yapılacağını hep birlikte göreceğiz. Makinemiz zaman ve amper ayarlı arkadaşlar. Zamanı ve amperi, yani puntalama zamanını ve puntalama amperini tamamen kendiniz opsiyonel olarak seçebiliyorsunuz. Şimdi gelin ilk önce makinemizin nasıl çalıştığını görelim. Daha sonra ise tüm detayları hep birlikte izleyelim. Makinemizde 2 adet puntalama probu bulunuyor. 1 adet seyyar uzak mesafe, 1 adet ise sabit puntalama. Arkadaşlar, bu bir ilk diyebilirim sizlere. Tabii ki ayak tetik tertibatına sahip. Şu şekilde. Öncelikle buradaki kullanacağım trafodan, yani transformatörden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz mikrodalganın yüksek akım trafosu. Normalde bu trafonun sekonder sargısı primer sargısından daha incedir. Ben sekonder, yani yüksek gerilim veren kısmını çıkardım. Bu kısma ise sekonder kısmını buradaki bakır telle 6-7 tur kadar saracağım. Buradan biz yüksek amper, düşük volt alacağız. Ortalama 5-6 volt alacağız. Şimdi hemen bu kabloyu trafomuza saralım. Evet, trafomu onluk kabloyla ortalama, bakın arkadaşlar, 2, 3, 4, 5, 6 tur kadar sardım. Trafomuzun alttaki primer sargısına direkt 220 volt vereceğiz. Şu şekilde. Hemen çıkış uçlarımızı alternatif akım kısmında ölçüyoruz. Bakın şu şekilde ortalama 5.4 volt civarında bir gerilim var. Yalnız buradaki gerilimin amperi çok yüksek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda beni çarpmıyor. Ama gerçekten önce şöyle bir rezistans teliyle denemek gerekirse, gördüğünüz gibi muazzam bir güç var arkadaşlar. Gerçek anlamda kaç amperlik bir punta makinesi olduğunu görmek adına şu şekilde amper metremi ayarladım arkadaşlar. Evet, 360 amper civarında bir güç alıyoruz. Bakın 6 milim tel yerine şimdi
1,5 milimetrelik bir tel deneyeceğim arkadaşlar. Muhtemelen bu tel kızaracaktır. Yani tel kalınlığı aynı zamanda üzerinden geçen ampere gösterdiği direnci de gösterecek. Altılık telim kızarmazken 1,5'luk telim kızaracaktır arkadaşlar. Ve amper değerleri de düşecektir tabi bu arada. Az önce 350 amper civarında amper çekerken şimdi daha az çekecektir. Ona da buradan gene göz atalım. Evet, gördüğünüz gibi bir anda kor haline dönüştü. İşte bu tamamen telin üzerinden geçen amper miktarıyla alakalı. Tel üzerinden geçen yüke karşı direnç gösteremedi arkadaşlar. Punta makinamızda kullanacağım karttan bahsetmek istiyorum size. Kart geldiğinde şu şekilde vidalamalı bir montaj şekli uygulanmış. Ama ben buraya şu şekilde erkek pabuçlardan birer tane lehimleyeceğim. Kartımız amper ve zaman ayarlı bir kart. Yani bizim transformatörümüze, trafomuza giden amperi ve trafonun aktif olduğu süreyi ayarlıyor. Kartımızın üzerinde 2 adet triyak var. Gördüğünüz gibi bunlardan bir tanesi güçlü 100 amperlik bir triyak. Buradaki gördüğünüz küçük triyakın gate bacağından buradaki triyakın gate bacağına giden akım kadar buradan akım veriyor. Birazdan nasıl bağlanacağını size göstereceğim. Yalnız bu kart alternatif akımla çalışıyor. Yani DC akımla, pille vesaire aküyle çalışmaz arkadaşlar. Bunun için kartımızın üzerinde gördüğünüz gibi 2 adet giriş var. Şu iki kısım 9 voltla 12 volt alternatif akım girebiliyorsunuz buraya. Şu şekilde harici bir trafo kullanacağız. Evet. Zamanı ve amperi kontrol edeceğiz. Şu şekilde. Burası ise bizim açık kontağımız. Yani tetikleme ucumuz. Yani biz bastığımız zaman ayak pedalı yapacağız. Şu iki girişimiz bizim açık kontaklar olacak bunlar. Şuradan iki kablomuzu şu kısma gireceğiz. Arkadaşlar kasayı yapmak için bilgisayarın güç kaynağından yararlanacağım. Şunlar fanımıza giden kablolar. Gördüğünüz gibi burada on off düğmemiz. Buradan girişimiz var. Burada ise bir adet fanımız var. Fan için 12 volta ihtiyacımız olacak. Ben trafo kısmını, yani asıl yükü karşılayacak olan trafomuzu şu şekilde buraya yerleştireceğim. Tabi burada bizim elektronik kartımız olacağı için bu trafoda kasada yer kalmadı arkadaşlar. Ben şu şekilde ikinci bir kasa buldum ve bu kasanın ön kısmına şu şekilde kontrol kartımızı yerleştireceğim. Bunun için ise şu şekilde bakın bir parça hazırladım. Son olarak şu kablomuzu da girelim. Evet. Evet, şu şekilde harika olacak sanırım. Hemen bağlantı şemasını da sizinle paylaşalım. Arkadaşlar bu mavi kablom nötr. Trafomun 220 girişlerinden herhangi birine girebilirim. Yani şuna. Bakın.
Burada bize doğru akım gerekiyor. Neden gerekiyor arkadaşlar? Çünkü burada bizim bir adet soğutma fanımız var. Soğutma fanı ise doğru akımla çalışıyor. Bizim buradaki trafomuz alternatif akım olduğu için şu şekilde diyotla ben bunu artı eksi şekline döndüreceğim. Yine şu şekilde 35 volt kondansatörüm var. Şimdi buradan alternatif akım bizim burada kartımızı besleyecek arkadaşlar. O yüzden hem alternatif akım hem doğru akım bize gerekiyor. Hemen buradaki uçlarımı diyotumun şu orta iki bacağına giriyorum. Bunların yeri önemli değil. Arkadaşlar trafodan gelen seyyar kabloları buradan çıkacağım şimdi. Şu anda her şey karışık görünüyor, biliyorum. Evet, şu iki kablom buradaki trafomun beslemesi arkadaşlar. Burada ise fanımızın artı ve eksisi var. Fanımızın bağlantısını yapıyorum şu şekilde. Burası benim DC çıkışım. DC sadece fan için gerekli bize. Kondansatörümden de buradaki diyotumun eksi bacağına gidiyorum. Artımı ise diyotumun artı bacağına gidiyorum. Evet, şimdi şu kısımlara mil takmak için birer delik deleceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir adet soğutucu kullandım. Bunları buradan ayırdım. Soğutucum bu şekilde parlattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane temiz alüminyum yüzey elde ettim. Şu şekilde 5 milim kalınlığında bakır bara buldum. Bakır baralarla şimdi puntalama, sabit puntalamaları yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sabit puntalarımızı, punta proplarımızı daha doğrusu hazırladık. Şimdi şuralara birer tane yay koyacağız. Yani eşit baskı yapılacak bu kısma. Evet arkadaşlar, adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi yani uzatmalı proplarımı hazırlıyorum. Sabit proplarımızı hazırladık ve bu iki probu birbirine birleştirme işi kaldı. Şu şekilde 25'lik kablo kullanacağım burada. Çünkü 100 amper güç çekeceğiz arkadaşlar makinamızdan. O yüzden sağlam bir şekilde düzgün olması şart. Gördüğünüz gibi kablolarımızı bu şekilde ezdim arkadaşlar. Pabuçlarımı, pabuç makasınız varsa pabuç makasınızla sıkın. Yok ise benim yaptığım gibi bu şekilde çekiçle dövün. Şimdi şu kablolarımızı dışarı alacağım. Her ikisini de.
Şimdi bu punta kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Akımın düşmemesi için elimizden geldiği kadar kalın bir bakır kullanmalıyız burada. Gördüğünüz gibi şu kısım 1,5 milime kadar düşürülmeli. Burada ben 6 milimlik bakır tel kullanıyorum. Şu şekilde proplarımın ucunu telimin gireceği kadar kesmeye çalıştım. Bunları buraya yerleştireceğim. Pile uygulanan baskıyı eşitlemek için buraya şu şekilde krokodillerden yaylı bir mekanizma yaptım arkadaşlar. Artık sabit olan proplarım hazır. Bunu yerine montaj yapabiliriz. Minimum 100 amper geçecek buradan. Trafomuz 350 amper civarında çıkış verebiliyor. Devremizde 100 amper ortalama çıkış verecektir. Bu şekilde sağlam bir bağlantı yaptıktan sonra neredeyse makinemiz hazır sayılır. Evet, sıra geldi kartımızı yerleştirmeye. Şu anda her şey hazır gibi. Son olarak düğmelerimizi takıyorum. Evet, burada devremin 9-12 volt alternatif akım girişlerini yapıyorum. Bunlar benim trafomdan geliyor. Yani küçük trafomuzdan. Şuradaki küçük trafodan geliyor arkadaşlar. Bir numaraya, gördüğünüz gibi burada bir numara yazıyor. 220 mi giriyorum? Beslemesi bu. Mikrodalga trafosuna ise 2 numarayı giriyoruz. Yani kartımızdan enerji geçip trafomuza, ana trafomuza geçecek. Evet, bunu da bu şekilde girdim. Artık bu kısım tamamlandı. Sadece ayak pedalı kaldı arkadaşlar. Şu şekilde açık switch'imizi ise buradaki Clemens'ime gireceğim. Şu şekilde cihazımızı açıyorum arkadaşlar. Evet. Buradan ayarımızı yapıyoruz. Şu anda 58 amper. 100 ampere çıkaralım hatta. Şu anda 100 ampere çıkardım. Buradan ise saniyeye ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Yavaşça. 1 saniyelik vuruş yapacak tek basmaya. Gördüğünüz gibi. Basılı tutsam dahi vuruş yapmıyor şu anda. Şu anda 2 saniyelik vuruş yapıyor. Dört saniyelik vuruş. Buradaki ledimiz de yanıyor gördüğünüz gibi. Bir seferlik. Evet, son olarak
seyyar proplarımızı yapıyorum arkadaşlar. Yine bakır kablodan, altılık bakır kablodan. Evet, son olarak ayak pedalımı yaptım arkadaşlar. Makinamızı hemen şuradaki düğmesinden açıyorum. Şu kısım zamanlama. Buradan puntalamanın zamanını ayarlıyorsunuz arkadaşlar. ...50'ye kadar bir skala mevcut. Tabi bunu deneyip öğrenmeniz lazım. Hangi skalada en iyi puntalamayı yaptığınız için. Ben 3 ile 4 skalasında daha iyi puntalama yapıldığını gördüm. Hemen sağdaki düğmeden ise amperini ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Yani puntalamanın kaç amperle yapılacağını. Burada da yine 30 amperle 100 amper arasında bize bir seçenek sunuyor. Tabii ki son 100 amper civarında, 99 amperde ben yapmayı deneyeceğim. Arkadaşlar şimdi 6 adet punta yaptım. Bu kısma bakın şöyle çekmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kopmuyor. Evet, gayet başarılı bir puntalama yaptık. Arkadaşlar elimde gördüğünüz 3.2 volt 6000 miliamperlik LiFePO 4 pil. Şimdi buna punta yapmaya çalışacağız. İlk önce sabit kısımda yapmayı deneyeceğim. Gördüğünüz gibi 6 adet punta attım arkadaşlar. Şu şekilde koparmaya çalışacağım. Evet, kopmuyor gördüğünüz gibi. Arka yüzüne diğer ayaklarla şuraya yeniden atalım. Burası sanki düzgün olmadı. Fazla bastırdığınız zaman puntalamaz arkadaşlar. Evet. 3, 6, 9, 12 tane punta attım arkadaşlar. Evet, elimi kesti. Evet, gördüğünüz gibi zorla kopardım. Evet, son olarak da boyayacağız arkadaşlar. Evet, böylelikle bir projeyi daha tamamlamış olduk. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projelerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Büyük emek verdiğimiz bu projelerde destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Görüşmek üzere.